Sevgili dostlarım hepinize merhaba. Ben Başkan 35. Öncelikle hepiniz yayınımıza hoş geldiniz. Evet sevgili dostlarım biraz bekleyelim arkadaşlarımız da yayınımıza katılsın. Evet bu arada kimler var? Hasan Bey gelmiş. Hasan Bey hoş geldiniz. Evet diğer arkadaşlarımızı da bekleyelim biraz. Evet bu arada bizim mahallenin köpekleri geldiler. Canlı yayınımıza katıldılar onlar da. Bu arada arkadaşlar mahallenizde kapınızın önünde mutlaka duran hayvanlara yemek ve su vermeyi unutmayalım. Biliyorsunuz ki onlar bizlere muhtaç. Özellikle kış aylarında yiyecek bulmaları da zorlaşıyor. Onlara da bir nebze olsa yardımlarınız dokunursa çok sevinirim. Evet arkadaşlarımız yavaş yavaş geldiler. Bu videomuz içerisinde sizlerle birlikte arkadaşlar dünya genelindeki şoklara değineceğiz. Bu şoklarla birlikte dolarda, altında ve gümüşte hangi kritik seviyeler bizleri bekliyor olacak? Bunlara biraz değinelim. Bu videomuz içerisinde sizlerden gelecek soruları da yanıtlamak istiyorum. Kısa videomuzu yayınladık zaten. Kısa videomuz içerisinde uzun videoları seyretmek istemeyen arkadaşlar bundan önceki kısa videoyu da seyredebilirler. Bu video içerisinde gram altına, gram gümüşe özellikle değineceğiz. Ons altın tarafındaki gelişmelere, dünya genelindeki son haberlere, gıda zincirleri ve dünya ekonomisi üzerinde büyük paya sahip olan merkez bankalarının basmış oldukları bol miktarda paraların şimdi acı acı ceremesi dünya genelinde nasıl görülecek ve bu şoklar durdurulabilecek mi? Sizlerle birlikte bu video içerisinde bunu paylaşacağız. Sterlin yorumu da yapalım bu video içerisinde. Uzun zamandır sterlin yorumu yapmıyorduk. Euro TL'ye değinelim. Ve Bitcoin tarafına bakalım, biliyorsunuz son Bitcoin ile ilgili analizimiz de vardı. Bu analizimiz şimdi ne durumda? Sizlerle birlikte bunu da burada değerlendirelim. Evet sevgili dostlarım, beğen tuşuna basar isek ve kanalımızı şu an dışarıdan seyreden arkadaşlarımız varsa da kendilerini kanalımıza abone olmaya davet edelim. Evet sevgili dostlarım, dünya genelinde maalesef ki şoklar durmuyor. Özellikle gıda zincirlerinin kırıldığı 2022 yılı içerisinde tüm dünya genelinde enflasyonist baskı iyiden iyiye kendisini göstermeye başladı. Ayrıca Rusya-Ukrayna arasındaki gerginlik ve bu gerginlik neticesinde de altının ons tarafında yukarı yönlü hareketler izliyoruz. Altının onsunda da bizler için kritik seviyelerimiz mevcut. Bu kritik seviyelere nokta atışlar geldi. Bakalım bu kritik seviyemizin üzerinde kapanışlar görebileceğiz mi? Çünkü beklentilerimiz doğrultusunda bu noktasal olarak altının onsunda da hareketleri gördük. Dolar kuruna sizlerle birlikte bakacağız. Dolar kurunda bizler için özellikle kırılımın olması gereken bölge ve bu kırılım üzerindeki hareketlerin dolar TL kurunu hangi seviyelere taşıyabileceğiyle ilgili bu video içerisinde bu analizlere değineceğiz. Kanada tarafında bir önceki videomuzda da değindik arkadaşlar. Aşı karşıtlarının yapmış olduğu protestolar, COVID-19 aşısı olmak istemeyenlerin yapmış olduğu aşı karşıtı protestolar neticesinde Kanada hükümeti protestolara katılan kişilerin banka hesaplarını durdurma kararı aldı. Ayrıca Lübnan tarafında döviz hareketleri izleniyor. Lübnan tarafında da kriz büyük. Burada da bankalardaki döviz hesaplarına, döviz mevduat hesaplarına el konulma durumları var. IMF ile ilgili Lübnan tarafı da görüşmeler yapıyor. Avrupa Birliği tarafına baktığımız zaman %5'in üzerinde bir enflasyon, Avrupalıların çok yabancı olduğu bir miktar, %5'lik bir enflasyon. Yani bütün dünya geneli arkadaşlar şu an enflasyon şoklarıyla maalesef ki yüz yüze kalmış durumda. Merkez bankalarının zamanında yapmış olduğu, bol miktarda basmış olduğu bu paraların ilerleyen dönemlerde dünya ekonomilerini zaten hiper enflasyon dönemine doğru taşıyacağıyla ilgili yorumlarımız mevcuttu ve bu yorumlarımız maalesef ki 2022 yılı içerisinde
tüketimin de artmasıyla birlikte dünyayı enflasyonist bir ortam ve şu an itibariyle de geri dönülemeyecek bir ortam içerisine soktuğunu görüyoruz. Fed'in faiz arttırma kararına gitmek istemesi, fakat faiz arttırırsak acaba piyasalarda, ABD piyasalarında ne gibi hareketler yaşayabiliriz korkusuyla birlikte faiz arttırımlarına bir tarih veremiyor olması arkadaşlar, bu enflasyonist baskının ne kadar kötü bir durumda olduğunun maalesef ki kanıtı. Zaman içerisinde FED'den 0.25 ve 0.50 bas puanları üzerinde artışlar bekliyoruz. Bu artışlara Avrupa Merkez Bankalarının da katılmasıyla birlikte piyasadan euro çekilmesi, dolar çekilmesi, sterlin çekilmesi oldukça fazla miktarlarda olacak. Ayrıca uzman analistlerin yapmış olduğu yorumlara baktığımız zaman da 2022 yılı içerisinde tam 2.2 trilyon dolar civarında bir paranın piyasadan çekileceği beklentisi mevcut. Bütün bunlar gelişmekte olan ülkeleri maalesef ki olumsuz yönde etkiliyor. Ayrıca petrol fiyatlarının durdurulamaması, petrol fiyatlarına gelen aşırı zammın gıda zincirlerinin kırılmasından kaynaklı olarak gıda fiyatları üzerindeki aşırı baskının artmasından kaynaklı olarak da maalesef ki gıda tüketici fiyat endeksleri de oldukça yukarılara gitmiş durumda. Bu durum ülkemiz üzerinde maalesef ki çok sert hissediliyor. TÜİ'ye göre %50'lik bir enflasyon ülkemizde mevcut. ENAK'a göre ise, özel bir kuruluş olan ENAK'ın yapmış olduğu açıklamalarda ise %100'leri geçmiş bir enflasyon. Pazara, manava, markete gittiğimiz zaman zaten fiyatları hepimiz görüyoruz. Benim korkum bir stagflasyon dönemine acaba girdik mi şeklinde. Çünkü biliyorsunuz %7'lik bir KDV indirimi geldi. Bu KDV indirimiyle birlikte Sayın Cumhurbaşkanımızın da açıklamaları vardı. Bir %7'lik indirim de satıcılar, yani gıda ürünü satan firmalar tarafından bir indirim beklendiği açıklandı. Fakat üretici tarafına baktığımız zaman fiyatlardaki indirimleri maalesef ki bizler vatandaş olarak ne pazarda ne markette hissediyor değiliz şu an itibariyle. Üretici tarafı da maliyet girdilerinin yükselmesi, enerji maliyetlerinin yükselmesinden kaynaklı olarak da onların da maliyetleri artmış durumda. Bu maliyetlerin artmasından kaynaklı olarak da maalesef ki onlar da fiyatlarını geri çekemiyor. İlerleyen günlerde bu bir durgunluğa yol açabilir mi? İşte bu durgunluğa yol açama durumu gerçekleşir ise sevgili dostlarım, bir stagflasyon döneminin başladığını bizler sizlerle birlikte görebiliriz. Stagflasyonu artık hepiniz biliyorsunuz. Fiyatlar yukarı gidiyor, alım gücü azalıyor ve buna rağmen üretici fiyatlarını geriye çekemiyor, girdi maliyetlerinin yüksek olmasından kaynaklı olarak. Dünya üzerinde de gene gıda zincirleri kırılmış durumda. Dünyanın birçok yerinde yüksek enflasyon iyiden iyiye hissedilmeye başladı ve bu da dünyanın birçok yerinde protestolara sebebiyet vermekte. Bütün bunların neticesinde bizler şimdi dolar TL kurunu ülkemiz içerisinde inceleyecek olursak sevgili dostlarım, 13.60 seviyesinde dolar TL kurunda şu an itibariyle bizim Merkez Bankası burada bir defansif hareket oluşturmuş durumda. Daha önce de burada bir 13.90'da defansif bir bölge vardı. Bu bölge 13.60 seviyesi civarlarında şu an itibariyle bizler izliyoruz. Aşağıda teknik olarak dolar TL kurunda burada bir filama oluşumu mevcut. Şuradaki filama hareketini sizler de görüyorsunuz zaten ve bu filama içerisinde arkadaşlar bu dolar TL kuru dalgalanmasına devam ediyor. Filamanın üst tarafı 13.60 seviyesinden geçiyor. Bu filamanın alt tarafındaki yer ise 13.30 civarından geçen bölge. Bu filamanın 13.60 civarını yukarıya yönlü kırması durumunda sevgili dostlarım
13.90 gene Merkez Bankası'nın burada satışlar, bol bol satış yaptığı bir bölge. Bu alana doğru ilk etapta bizler yukarı yönlü hareketleri, dolar TL kurunda yükselişleri izleyebiliriz. O yüzden 13.60 seviyesi Merkez Bankası'nın şu an için defansif bölgede satışlarda bulunduğu bir bölge. Fakat bu üçgenin uç kısımlarına baktığınız zaman fazla bir vakit kalmadığı da görülmekte. Buradaki hareket bir hafta içinde, belki de önümüzdeki hafta içerisinde bir yöne kırılacak ve benim beklentim buradaki seviyenin dünya üzerindeki özellikle risklerin artmasından kaynaklı olarak yukarı yönlü kırılacağı yönünde. Yani biz 13.60'ı ilerleyen günlerde yukarı yönlü dolar kurunda kırıp 13.90'ı tekrardan test edeceğimiz yönündeki beklentim devam etmekte. 13.90 kırılımıyla dolar TL kurunda bizler hangi seviyelere gidebiliriz? Arkadaşlar 13.90'daki kırılım filamanın çalışması anlamı taşıyacağından dolayı bizler ilk etapta 15-25 ve yukarıda 16.80 civarına doğru bir yukarı yönlü hareketin tetiklendiğini sizlerle birlikte izleyebiliriz. Bu filamanın yönü önemli olacak, kırılımı önemli olacak ve bu kırılım için fazla bir vakit kalmadığı teknik olarak da burada gözükmekte. Hep birlikte şimdi sizlerle birlikte bu dolar TL kurunu önümüzdeki günlerde izlemeye gene devam edeceğiz. Altın tarafına baktığımız zaman ons altınla devam edelim. Gram altınla ondan sonra tekrar ederiz. Evet, ons altın tarafına baktığımız zaman ons altında bizler için 1900 dolar seviyesi önemli bir bölgeydi ve bu bölgeye doğru bizler sizlerle birlikte bir atak bekliyorduk ve şu an itibariyle ons altında 1900 dolar seviyesindeyiz. Bakın tam şu bölgedeyiz. Çizdiğimiz grafiğimiz 10 numara çalışmakta ve 1900'de altının onsu burada biraz duraklayabiliriz sevgili dostlarım. Bu seviyelerden altının onsunda satışlar gelebilir. Çünkü kuvvetli bir direnç gösterecektir burada. 1900'ün üstüne çıkılması ve burada bir mum kapanışlarının başlaması durumundayız arkadaşlar. Altında bir boğa piyasasına geçiş dönemine başlarız ve altının onsunda 2050 dolarlar seviyesine doğru yukarı yönlü hareketleri sizlerle birlikte izleriz. Şimdilik 1900 dolar seviyesi yakın takibimizde olacak. Bakalım bu 1900 dolar seviyesi üzerine altının onsu çıkışlar gerçekleştirebilecek mi? Önemli olan şuradaki 1900 seviyesini altının onsunda dikkatli bir şekilde takipte kalacağız. Gram altın tarafına baktığımız zaman gram altında güzel seviyeler ve yukarı yönlü hareketler kırılmış durumda. Buradaki filamayı gram altın kırmış durumda. 810 seviyesi bugün itibariyle artık güzel bir destek konumuna gelmiş durumda. Hemen şuradaki 810 seviyesini sizlerle birlikte burayı çizdiğimiz zaman evet şuradaki 810 seviyesi ve onun üzerinde 818 iki önemli destek bölgesi ve bu destek bölgesi daha önceden bizler için direnç gösteren alan idi ve bu direncin yukarıya yönlü kırılmasıyla birlikte artık destek konumuna gram altında geçmiş durumda. Gram altın analizine baktığınız zaman da buradaki gene bir filama oluşumu ve bu filamanın gram altında ons bazlı olarak yukarı kırıldığını görüyoruz. Daha öncelerden dolar bazlı olarak gram altında yukarı yönlü hareketler izliyorduk. Şimdi bu hareketleri ons bazlı olarak tekrardan sizlerle birlikte takip ediyoruz. Ve benim görüşüme göre 818 üzerinde kalışların hızlanmasıyla birlikte gram altın ilk hedef olarak sevgili dostlarım 880 TL civarına doğru yukarı yönlü hareketlerine devam edecektir diye düşünmekteyim. Gram altında da sizlerle birlikte dalgalana kanal aralıklarını gene takip ederiz. Fakat ilk etapta hedefin 880 TL'ler civarına doğru gram altını götüreceği yönünde. Gümüş, hemen gümüş tarafına bakalım. Gümüşte
Evet, yükseliş gene çizdiğimiz, bakın bu direnci zorlamak üzere gümüşün ons tarafı ve buradan geçen direnç bölgesi de gümüşte 24 dolar seviyesinden geçen bölge. Gümüşün onsunda 24 dolar gerçekten önemli bir bölge olacak. Bu kuvvetli bir direnç gösterecek alan olacak. Sizler de 24 dolar seviyesini, gümüşün onsunu takip eden arkadaşlar dikkatli bir şekilde takipte kalın. Buradan bir yükseliş kanalı zaten açmış durumda. Bu yükseliş kanalını da yukarıya kırabilmek için 24 dolar üzerinde gümüşün onsunun kapatması şart. Burada kapanışlar gördüğümüz zaman gümüşün onsunda da 26 dolarlar ilk etapta bizler için takipte kalacağımız önemli bir alan olacak. Sevgili dostlarım, gümüşün onsunda da grafik ve teknik analiz olarak 24 dolar önemli bir seviye olarak gözükmekte. Gram gümüş takip eden arkadaşlarımız 10-10 seviyesi oldukça uzun zamandır yatayda olduğumuz için 10-10 desteği hala bizler için önemli bir destek. 10-10 desteği üzerinde kaldıkça gram gümüşteki arkadaşlar 10-50 ilk etapta takip edecekleri kanal aralığı ve onun üzerinde de 11 TL sevgili dostlarım. Burada gram gümüşün ilk izleyeceği hedef nokta olacaktır. O yüzden gram gümüşteki arkadaşlar 10-10 seviyesine dikkat etsinler. 10-10 üzeri her kalışlar burayı artık güçlendirecek bir gram gümüş ve ilerleyen günlerde 11 TL civarına doğru gidecek bir gram gümüşü tetikleyecek bölge olacaktır. Evet, Euro tarafına hemen geçelim. Euro TL'ye baktığımız zaman TL bacaklı kurlarda zaten oluşumlar hep aynı. Buradaki oluşum da 15.80 civarından geçiyor sevgili dostlarım. Burada da bir 15.80 üzerinde Euro bölgesinde Euro TL'yi takip eden arkadaşlar 15.80 bölgesini takipte kalacaklar. 15.80 bu bölge içerisinde Euro'da dalgalanmalar gözükse de 15.80 bölgesini Euro TL'nin yukarı yönlü kırmasından sonra Euro'da da bizler ilk hedef bölgesi olarak 16.70 seviyesini sizlerle birlikte takip etmeye devam edeceğiz. 15.80 seviyesi önemli. Euro'daki arkadaşlar bu direnci takipte kalsınlar. Aşağıdaki en önemli destek bölgesi ise şuradaki geçen alan içerisindeki 14.90 bölgesi. Evet, 14.90'da aşağıdaki destek bölgesi. Dalgalanma 14.90-15.80 arasında bir müddet daha ilerleyebilir. Fakat 15.80'in yukarı yönünü kırıp Euro'nun da ana hedef bölgesi olarak 16.70 hedefine doğru gideceğini düşünmekteyim sevgili dostlarım. Sterlin TL'ye hemen bakalım. Sterlin TL'deki hareketler. Sterlin TL. Evet, sterlin TL paritesine baktığımız zaman buradaki bizler için en önemli kırılımın gelmesi için takipte kalmamız gereken seviye hangi bölgeden geçiyor? Bunu bulalım ilk etapta. Evet, sterlinde de sıkışma 18.80. Evet, yukarıda 18.80. Şuradaki 18.80 bölgesi önemli olacak. Aşağıda ise sevgili dostlarım şuradaki kanal içerisindeki hareket 17.90. Evet, aşağıda da 17.90. Evet, dalgalanma 18.80-17.90 arasında devam ediyor. İlerleyen günlerde bizler için 18.80 direnç bölgesi, sterlin takip eden arkadaşlar için önemli bir bölge olacak. Çünkü sterlinde de 18.80 bölgesi yukarı yönlü kırıldığı zaman buradaki hareketler de yukarı yönlü ilk etapta sterlinde 19.45 seviyesine doğru ana hedef bölgesine doğru sterlini taşıyacaktır. Sterlinde zaten İngiltere Merkez Bankası'nın yapmış olduğu faiz artışlarına hepimiz takip ediyoruz. 0.25 bas puanlık bir faiz artışıyla birlikte buradaki faizler de 0.50 bas puan civarına doğru yükseltilmiş oldu. Merkez bankalarından özellikle İngiltere Merkez Bankası'ndan gelen haberler doğrultusunda da İngiltere Merkez Bankası'nın faiz artırımlarına devam edeceği yönündeki beklentiler mevcut. Bu beklentilerle birlikte 18.80 civarının yukarı yönlü kırılıp sterlinde ana hedef bölgemize doğru ilerleyen günlerde götüreceği beklentilerimiz hala devam etmekte. Bitcoin tarafına hemen geçelim.
Evet, Bitcoin de şu an 41.700 seviyelerinde. Bitcoin'in 46.000 dolarda güçlü bir direnç göstereceğini zaten daha önceki videomuzda sizlerle birlikte söylemiştik. Hatta 32.000'den 46.000 tahminimiz vardı. Evet, şu 32.000 dolar seviyesinde dip oluşumu 37.000 dolar bizler için önemli bir bölge ve bu bölgenin yukarı yönlü kırılmasıyla birlikte 46.000 dolar seviyesine doğru giden bir Bitcoin hedefimiz vardı. Ve son videomuzda da anlattığımız gibi 46.000 direncinde güçlü bir dirençle karşılayacak Bitcoin ve bu 46.000 37.000 şu aralıkta bir müddet dip çalışması için oyalanabilir demiştik. Bitcoin'de tekrardan sevgili dostlarım 46.000 doların aşılması demek boğa piyasasının tekrardan başlaması anlamı taşıyacaktır. Sizlerin şu an itibariyle yapması gereken Bitcoin'de şu 46.000 özellikle 37.000 aralığını dikkatli bir şekilde takip etmeniz. Buradaki oluşum bir müddet bu şekilde devam edebilir. Buradan zaten 46.000 dolar seviyesinden sizler için satış seviyelerimizi vermiştik. Bu 37.000 dolarlar seviyesine yaklaşıldıkça buralardan tekrardan pozisyona girilebilir, yatırım tavsiyesi olmamak koşuluyla. İlerleyen günlerde Bitcoin'in tekrardan bir boğa piyasasına geçebilmesi için ise 46.000 dolar seviyesini yukarıya yönlü kırması şart. Eğer ki 46.000 dolar seviyesini yukarı yönlü kırabilir ve buralarda kapanışlar başlayabilir ise işte o zaman biz Bitcoin'de tekrardan 60.000 dolarlar seviyesine doğru yukarı yönlü hareketler görebiliriz. Tabii bunun için şartımız 46.000 doların yukarı yönlü kırılıp buralarda kapanışlar görmesi Bitcoin'in şart. Bu kapanışları görmeye başladığı zaman tekrardan yukarı yönlü hareketler devam deriz. Şu an için 37.000 dolar bizler için önemli bir destek bölgesi olarak gözükmekte. Evet, dolar tarafına şimdi tekrardan geçelim sevgili dostlarım. Sorularınıza da hemen cevap vermeye çalışalım. Bakalım kanalımızda kimler var? Evet, şöyle biraz bakalım. Evet, Sözler Mobilya hayırlı akşamlar demiş. Hayırlı akşamlar. Suat Yıldız başkanım selam demiş. Selamlar Suat. Nurdoğan Sanar selam demiş. Emine Şan selam. Ersin Yılmaz selam demiş. Mert Bozkurt tersten çıkmamıza 18.70 TL kaldı demiş başkan. Evet, az kalmış. Bedirhan Özver Niğde'den iyi akşamlar demiş. Niğde'ye çok selamlar Bedirhan. Gönül dostu mutlu akşamlar demiş. Mutlu akşamlar gönül dostu. Uğur Tuzcular selam daymış başkanım. Uğur çok selamlar. Mert Bozkurt hayırlı haberler bekliyoruz demiş. Haberlerimizi verdik, yayınladık. Hakan Tuzcu merhaba demiş. Merhaba. Ersin Yılmaz bakın hatırlatmış arkadaşlar. Beğenmeyi unutmayalım demiş. Beğenme önemli. Özellikle YouTube algoritması sizlerin yapacağı beğenmeler doğrultusunda kanalımızı daha fazla kişiye öneriyor sevgili dostlarım. Bu arada ABD'den bizi izleyen, Kıbrıs'tan bizi izleyen, Almanya'dan, Fransa'dan, İtalya'dan, Azerbaycan'dan bizi izleyen tüm gönül arkadaşlarımızın hepsine de çok çok teşekkürler ediyoruz. Elleriniz dert görmesin diyoruz. Yorumlarını eksik etmeyen tüm arkadaşlarıma da buradan çok çok teşekkür ediyorum. Hepiniz çok sağ olun sevgili dostlarım. Mert Bozkurt Aksaray'dan Niğdeli arkadaşlara selam demiş. Aleyküm selam. Gönül dostu aleyküm selam demiş bu ara bize. Muammer Bircan selam başkan demiş. Selam Muammer. Hakan Mersin selam başkan demiş. Selam Hakan'ım hoş geldin. Kamil Kayacı Yılmaz selam başkan demiş. Emeğinize sağlık. Altının gramını 1450 seviyeleri görecek deniyor. Sizce bu seviyelere gelebilir mi? Orta vadede demiş. Altının gramı 1450 seviyelere gelebilir mi? Gelebilir. Fakat bunun için öncelikle altının gram tarafında beklentilerimiz doğrultusundaki bu formasyonun yukarı yönlü kırılması şart. Bu kırılımı bizler görebilir isek ve altının onsunda 1900 dolarlar üzerinde çıkışlar yaşayabilirsek gram altında o seviyelere doğru hareketler görebiliriz. Fakat bunun için daha henüz erken olduğunu düşünüyorum. Mesude grafik niye donuk demiş.
Grafik donuk mu arkadaşlar şu an? Ve şöyle hareket ettirelim grafiği. Evet, bende herhangi bir sıkıntı gözükmüyor Mesude ama Faruk Kaldırım başkan, ben de geldim, iyi yayınlar demiş. Faruk hoş geldin. Muammer Bircan, enflasyon her yerde var demiş ama Türkiye'de daha fazla. 7,8 Avrupa ülkesinin toplamı. Sade bizimki kadar demiş Muammer. Avrupa'da pek enflasyona alışkın olmadığı için Avrupalılar şu an enflasyonu bizden daha sert yaşıyor da olabilirler Muammer. Biz zaten biliyorsunuz yıllardır enflasyona alışkın bir toplum olduk. Elektrik faturalarımızın durumu ortada. Valla bana 1260 lira elektrik faturası geldi. Nasıl ödeyeceğim diye kara kara düşünüyorum. Evet, yardımlarınızı bekliyorum arkadaşlar. Suat Yıldız. Evet, indirim var demiş. Yumurta 46 lira. Şu anda demiş 44 liraya düştü demiş. Baya güzel indirim oldu demiş. Maalesef Suat. Ya gülüyoruz ama arkadaşlar gerçekten ya ne olacak bu fiyatlar böyle? Bu fiyatların bir an önce özellikle üreticilerin, çiftçilerin sıkı bir desteklenmesi durumuyla üretimin arttırılması, yani arz talep olayında bir dengenin sağlanmasıyla bu fiyatlar ancak geriye düşer diye düşünmekteyim. Sizler de yorumlarınızı yazarsanız sevinirim. Evet, gram gümüş bu fiyattan alınır mı? Fatoş, bu kişiye göre değişir. Bana göre gram gümüş şu an ucuz fiyatlarda ama sana göre pahalı fiyatlarda olabilir. O yüzden al sat olaylarına ben kesinlikle karışmıyorum. Zaten kanalımız da bizim bir al sat kanalı değil. Bunu hepiniz biliyorsunuz. Bu kararları kendiniz vermelisiniz. Bizler teknik olarak seviyelerimizi zaten bildiriyoruz. Bu seviyeler doğrultusunda hareketler olur veya olmaz. Bunları da tam bilmiyorum. Kırılımları iyi izlemek lazım. Salim Bulut, Ukrayna savaşı çıkarsa grafik hava cıva demiş. Her şey alt üst olur demiş. Maalesef Salim, inşallah böyle bir savaş çıkmaz. Savaş kötü bir şey arkadaşlar. Özellikle biz Ukrayna ve Rusya tarafıyla yakın ilişkileri olan bir ülke olduğumuz için bu işten biz de çok sert etkilenebiliriz. Umalım ki inşallah savaş çıkmaz. Ekrem, gram gümüş neden ölü gibi davranıyor demiş başkan. Ekrem, gümüşün karakteristik özelliği böyle zaten. Gümüş size öyle bir yapar ki ons altın yukarı çıkarken o aşağı doğru hareketler yapar. Fakat bu hareketlere aldanmayın. Gümüş bir yükselmeye başladığı zaman da bu sefer aşağı yönlü gelecek diye beklersiniz ama haftalarca süren bir yükseliş içerisinde yukarı yönlü sert hareketler yapar. Gümüşün hareketleri şu an sizi kesinlikle yanıltmasın. Dikkatli olun. Gümüş, gram gümüş ve ons gümüş tarafında olan arkadaşlar. Hayırlı akşamlar demiş Hasan. Teşekkürler. Muammer gümüş al demiş. Tuğrul Özkan. Analiz sayesinde 767'den almadım. Sağ olsun hala düşecek diyor. Vallahi Tuğrul'cum ne diyeyim yani. Şimdi teknik olarak baktığımız zaman veya temel analiz olarak baktığımız zaman dünya genelinde e, oluşan bir baskı, bir enflasyonist baskı var. Bu enflasyonist baskıya karşı direnen merkez bankaları var. Tüm dünya genelinde bu şekilde arkadaşlar. Bakın, merkez bankaları inanın şu an hepsi, Fed olsun, Avrupa Merkez Bankası olsun, İngiltere Merkez Bankası olsun, Japonya, Çin Merkez Bankası olsun, şu an için hepsi çok zor durumda. Ne türden kararlar vereceklerini bilemiyorlar. Faiz arttırımına gitseler borsalar çökecek. Faiz arttırımına gitmeseler bastıkları trilyonlarca para nedeniyle enflasyon yukarıya gidecek. Yani şu an için hangi durumda nasıl kararlar vereceklerini onlar da şaşırmış durumda. Piyasaların belirsiz olduğu durumlarda kurlarda, döviz kurlarında ve altınlarda da aynı anda yukarı yönlü hareketler maalesef ki görülebiliyor. Rusya, Ukrayna'da bu olayları altın tarafında tetikleyen, tetiği çeken hareketi başlattı. Gıda krizleri zaten biliyorsunuz. Gıda zincirleri kırıldı. Enerjideki yüksek maliyetleri biliyorsunuz. Bütün bunların neticesinde altında geri geliş veya daha da aşağılara gelecek demek şu an için
bence yanlış olur. Tabii her analistçi arkadaşımızın yorumu, analizi kendinedir. Saygı duymakta fayda var diye düşünüyorum. Yarın 840'tan alacağız demiş Tuğrul Özkan. Tuğrul'cum, ben biliyorsun bununla ilgili geçmişteki videoları yayınladım. Buralardaki gram altın fiyatlarının, dolar fiyatlarının iyi seviyelerde, makul seviyelerde olduğuyla ilgili videolar yaptım. Tabii daha önceden altın 5 liraya düşecek şeklinde beni izleyen, kanalımı eskiden izleyen arkadaşlarımız vardır. Bir Elliott çalışması yapmıştık. Hatırlıyor musunuz mu arkadaşlar? Orada gene birileri, tabii bizim kanalımız televizyonlarda falan pek çıkmadığı için, basında pek çıkmadığı için veya basına bağlı bir kanal olmadığı için sevgili dostlarım, bizim kanalımızın reklamını ancak sizler yapabilirsiniz. Sizler kendi platformlarınızda bizim kanalımızı paylaşabilirsiniz. Daha önceden dolarda 5 TL'ye düşecek diye dünyanın en büyük bankalarının yapmış olduğu analizler vardı. Ayrıca bu analizlere bizim teknik analizcilerimizin de katıldığı bir Elliott dalga sayımı yapmıştık. Bunu bilenler bilir. Burada dolar TL kurunda 5. dalganın tamamlandığını belirten bazı arkadaşlar vardı. Ben ise videomda buradaki 5. dalganın henüz bitmediğini ve dolar TL kurunda 5. dalganın daha yeni başlayacağı yönünde bir video yapmıştım. İnanın bu videoya o kadar fazla linç yedim ki inanamazsınız. Hatta o videoyu silmek zorunda bile kaldım. Ama tabii sonuçta baktığınız zaman biz haklı çıktık ve fiyatlarımız noktasal olarak çalıştı. Ama sağda solda gene basındaki haberleri izlediğiniz zaman hiç kimse Başkan 35'inden bile bahsetmiyor. Altınla ilgili ilk analizi yapan benim sevgili dostlarım. Altındaki çanağın oluşumu ve altında 1500-1700 dolarların ilk haberini veren, daha altının onsu 700 dolarlar seviyesindeyken ilk videosunu yapan kişi de benim. Sterlinle ilgili vermiş olduğum fiyatlarım var. Geçmişteki videolarımda euro ile ilgili var. Şu an itibariyle çalışmamış Allah'a şükür hiçbir videom yok. O yüzden tabii bu işler biraz da reklam işleri. Biz bu reklam işlerine daha alışamadık. Alışamadığımız için de arkamızda fazla destekçimiz, sizlerden başka destekçimiz de olmadığı için kanalımızı fazla tanıtamıyoruz. Tanıtamadığımızdan dolayı da basında, özellikle televizyonlarda kanalımız fazla yer almıyor. Ama ilerleyen günlerde insanlar kimlerin doğru analiz yaptığını tarttıkça, anladıkça doğruyu bulacaklardır şeklinde düşünmekteyim. O yüzden sizler de herkesi dinleyin. Bütün analizcileri, ekonomistçileri dinleyin. Ve kendiniz son kararı her zaman için kendiniz verin sevgili dostlarım. Kendiniz kendi kararlarınızı verdiğiniz zaman ileride hem pişman olma durumuna da düşmezsiniz. O yüzden kendi vereceğiniz kararlar her zaman için sizlerin daha hayırlı kararlar vermesine sebebiyet verecek. Evet, Suat Yıldız demiş, biz de Paso TL basıyoruz demiş. Nereden elime geçtiyse diyor, paralar diyor gıcır gıcır diyor Suat'ın. Evet Suat'ın maalesef öyle. Hakan'ım gülmüş. Evet, bulaşık makinesi tableti 120-199, internette 80 liraya alıyorum demiş. Evet, maalesef ki gıda fiyatları öyle arkadaşlar. Gıda fiyatlarında nasıl bir düzelme sağlanabilir? Bunu da ilerleyen günlerde göreceğiz. Alınan tedbirler var. Bu tedbirler ilerleyen günlerde neyle karşılaşır bilmiyorum. Bunu sizlerle birlikte izliyoruz zaten. Evet, yayınımızı artık kapatalım mı? Muhammed Bircan demiş, selam başkan demiş, Almanya'dan demiş. Almanya'ya çok selamlar Muammer. Altın ne olur demiş Talat. Altın değerlendirdik Talat. Altında 1900 dolara dikkat diyoruz. Kuvvetli bir direnç bölgesinde ons altın. Bir boğa piyasasına geçebilmesi için ise bu 1900 doları yukarıya yönlü kırması şart. 1900 doları kırar, buralarda da kalıcı olursa altının onsunda yukarıya yönlü bir boğa piyasası başlayabilir.
O yüzden altının onsunda 1900 dolarlar sıkı bir şekilde takip edilmesi gereken önemli seviye. Gram altında zaten beklentimiz biliyorsunuz 800 dolar kabaca üzerinde kalış, 800 TL üzerinde kabaca kalışları ilerleyen günlerde 880 TL'ye doğru gram altındaki hareketleri hızlandıracaktır diye düşünmekteyiz. Evet, sorularınızı alalım arkadaşlar. Samimiyetin demiş Sözler Mobilya. Samimiyetin sesinin tonundan bile belli demiş. Kardeş demiş. Elime geçen her telefona abone yapıyorum. Elimden geldiği kadar Allah yar ve yardımcınız olsun inşallah demiş. Çok teşekkürler Sözler Mobilya. Allah bin kere razı olsun diyorum. Emrah Erol selam demiş. Borsadan bahseder misiniz? Emrah, borsadan bahsedelim ama borsayla benim şu an için beklentilerim pek olumlu değil. Ama borsa ile ilgili böyle bir teknik analiz yapıp bunu mutlaka paylaşacağım yakın zamanda. Evet, Hakan Mersin nazar boncuğumuzu göndermiş. Akıl, bilgi, bilim odaklı analizleri dinliyoruz demiş. Yaşar Ozman, çok teşekkürler Yaşar. Başkanım biz bize yeteriz demiş. Suat Yıldız, aynen Suat'ım biz bize yeteriz. Yalnız çok güzel bir kitlemiz var arkadaşlar. Gerçekten hiçbir zaman beni yalnız bırakmayan bir kitle. Allah hepinizden razı olsun diyorum. Hepinizden tek tek Allah'ım razı olsun. İşlerinizi, güçlerinizi rast getirsin. Hiçbiriniz zarar etmeyin. Her zaman ailelerinizle birlikte mutlu olun. Evet arkadaşlar, artık yayınımızı kapatalım. Muammer, gümüş gram ne olur diye sormuşsun ama gümüş gram bu yıl ne olur? 2022 yılı içerisinde ben gümüşün gramının 14-15 TL'ler civarına doğru gideceği düşüncem mevcut. Tabii yatırım tavsiyesi değil Muammer. Bu sadece benim kendi düşüncem. Bu 2022 yılı içerisinde bir 14-15 seviyesine doğru gram gümüşün hareket edeceği yönünde. Fahrettin selamun aleyküm demiş. Aleyküm selam. Evet Talat, Emrah, Ertunç. Evet arkadaşlar artık yayınımızı kapatalım. Fazla da uzun olmasın. Bu arada Dilek gramın 1000 lira olmasını bekliyorum demiş. İnşallah Dilek. Bakalım oraya doğru hareketleri yavaş yavaş izleyeceğiz. Gramda benim beklentim 1100-1200'lerin bu yıl içerisinde görüleceği yönünde. Tabii bu beklentidir. Beklentiler gerçekleşecek diye bir şey yok. Kısada da bazı seviyeler var, teknik seviyeler. O seviyeleri gene günlük olarak sizlerle birlikte analiz edeceğiz ve bu seviyelere göre gene yorumlarımızı devam edeceğiz. BES'teki doları altına çevireyim mi demiş Sibel Parmaksız. Valla Sibel bu kararı sen vermen lazım. Çünkü al-sat kararları vermek etik değil daha doğrusu. Al-sat kararlarınızı tamamen kendiniz vermelisiniz. Videoları izle, analizcileri izle, ekonomistçileri izle. Bunların doğrultusunda son kararını kendin ver. Murat Muratoğlu bir sene dolar bu seviyelerde durabilir dedi. Hüseyin Saran demiş. Murat Muratoğlu valla Murat Muratoğlu böyle bir karara nasıl vermiş bilmiyorum Hüseyin. Fakat zor bir durumdayız. Dış borç ödemelerimiz var. Merkez Bankası'nın durumu şu an için eksi seviyelerde bir rezerv. Dışarıdan yabancı yatırımcı çekemiyoruz. Yani nasıl bu seviyelerde daha fazla tutarız onu da bilmiyorum ama Merkez Bankası'nın herhalde planları vardır. 17 Şubat itibariyle bugün gene biliyorsunuz şirketlerin son günüydü. Dolar bozdurmaları için son günüydü. Burası da artık bitti. Bakalım artık Nisan ayında herhalde bankaların gene döviz bozdurma olayları olacak. Belki Murat Bey bunlara dayanaraktan dolar TL kurunun bu seviyelerde bir sabit tutulma durumunun olabileceği kanısına varmıştır. Ayrıca Sayın Hazine ve Maliye Bakanımızın Londra'da Reuters Haber Ajansı'nın katılımcılara bazı sorulardan aldığı yanıtlar da var. Kuru sabit tutacağız şeklinde. Tabii bunu izleyeceğiz sevgili dostlarım. Bu kurun burada tekrardan 13.90 seviyesini yukarıya kırmasıyla birlikte Merkez Bankası ikinci defansif hareketini bu 16.25 ve 16.80 aralığına da
kurabilir. Benim düşünceme göre kademeli olarak kuru bırakacaklardır sevgili dostlarım. Şu an zaten piyasalar 18 ve üzerinde fiyatlanıyor. Bu fiyatlamalara da Merkez Bankası kademeli bir şekilde dengeleme sağlayabilmek için dolar kurunu kademeli bir şekilde yukarıya salacaktır diye düşünüyorum. Bakalım, izleyip göreceğiz sizlerle birlikte. Evet, Allah yardımcımız olsun demiş Dilek Fatma Top. Amin inşallah. Terste kalanların yüzü gülsün demiş. Arkadaşlar, yüzünüz güler. Hiç dert etmeyin, sıkıntı da etmeyin. Bunlar aşılmayacak süreçler değil. Türkiye Cumhuriyeti nelerin üstünden gelmedi? Bunların da hepsinin üstünden gelecektir. Yarın öbür gün buradaki fiyatlar dengelendiği zaman buradaki dolar kuru fiyatları bile bize ucuz gelebilir yani. O yüzden hiçbiriniz üzülmeyin, sıkılmayın. Mutlaka zararlarınızı kurtaracağınız gün de gelecek. Kâra bile geçeceksiniz yani. Gramın düşme ihtimali var mı demiş Anıl Şahin. Gramın düşme ihtimali şu şekilde olabilir. Anıl Şahin, bir Rusya-Ukrayna bir anlaşma durumu olur ise ons bazlı olarak altının gramı da geri çekilebilir. Oradan gelecek, Rusya-Ukrayna'dan gelecek haberlerde mutlaka kulağımız olacak. Oradaki son dakika haberleri çok önemli. Psikolojimiz çok bozuldu demiş Dilek. Evet, Dilek Fatma. Psikolojinizi bozmayın arkadaşlar. Para piyasaları böyledir. Bugün için belki zararda olabilirsiniz. Ama ilerleyen günlerde dediğim gibi karlı seviyelere mutlaka geçeceksinizdir. O yüzden hiçbir şekilde canınızı sıkmayın, moralinizi de bozmayın arkadaşlar. Evet, Şumi 828'den 100 gram alım yaptım demiş. Hayırlı uğurlu olsun Şumi'ye. Evet arkadaşlar, artık yayınımızı son verelim. Yayınımız oldukça uzadı. Bu arada sizlerin kanalımıza bir beğeni atmanızı ve kanalımı başka mecralarda mutlaka paylaşmanızı rica ediyorum. Katıl butonumuz aktif oldu. Katıl butonu aracılığıyla da kanalımıza üye olabilirsiniz. Arkadaşlar, ilerleyen günlerde katıl üyelerinin biz 100 arkadaş olması umudumuz vardı. Ama burada bir 100'ü tamamlayamayacağız biz herhalde. O yüzden katıl üyelerine kapalı kısa videolar yapma kararı aldım. Çünkü buradaki arkadaşlarımız da kanalımıza bir katkı sunma yoluyla bizi izliyorlar. Oraya da kısa kısa videolar yapacağım. Sizler de katılmak isterseniz, bu kısa videolar aracılığıyla katılmak isterseniz katıl butonundan kanalımıza abone olabilirsiniz. Evet, yayınımızı burada sonlandıralım. Hepinize ben çok teşekkür ediyorum. Yayınıma gelip beni izlediğiniz için yüreğinize sağlık diyorum. Allah'a emanet ediyorum. Hoşça kalın arkadaşlar.